aynı anda Batı Şeria'da da katliamlar devam ediyor. Yani Gazze'ye biz odaklanıyoruz. Aha. Yani Sayın Trump geldikten sonra Batı Şeria'daki İsrail askerlerinin saldırılarının açık, yani serbest bırakan bir şey de imzaladı. O Batı Şeria'da da çok ciddi katliamlar devam ediyor. Yani bunun istese ben hep söylüyorum. İzninizle birkaç cümle söylemek istiyorum. Elbette, yani buyurun. Birleşmiş Milletler'in 5 daimi ülkesinin bir kişinin vetosuyla rakam 60 binlere ulaştı. Şu manzara hakikaten insanın içini yakıyor. Şuraya bir empati yapalım hepimiz kendimize. Allah aşkına şuraya bakın ya. Çoluk çocuk insanlar oraya deliler gibi koşuyor. Bir ekmek için, bilmem ne için. Bunların travması ne olur ya? Bir de şunu bilsin ama İsrail, bakın. Bir de utanmadan çıkıyor, ne diyor biliyor musunuz bu katil Netanyahu? Ben o cümleye çok takılıyorum. Tam bir diyor ki dünyanın diyor en ahlaklı ordusuyuz diyor, bak. Allah aşkına bunu birkaç defa kullandı bu adam. Amerika'ya gittiğinde de senatoya birkaç tane savaş gazisi götürdü. İşte kahramanlık hikayesi. Ya dünyanın ben herhalde yazılı 5000 yıllık savaş tarihinde ben böyle bir şey hatırlamıyorum ya. Bir de kendileri bundan mağdur bir ülkede değil mi? Hani Almanya vesaire falan. İkinci Dünya Savaşı. Buna hakikaten Sayın Ali Hoca'nın dediği gibi ya birileri artık çıkıp bir şey demeli ama baktığımız noktada ben İslam ülkeleri konusunda hani yani lütfen yanlış anlaşılmasın ama o coğrafyada dindaş olan ülkelerin bu kadar duyarsız kalmaları, bu kadar biçare kalmaları da ayrıca incelenmesi gereken bir konu. Yine bakın ısrarla bu olaylar başladığından itibaren tamamen buraya dikkati çekmeye çalışan, bütün dünya kamuoyunun odağını buraya çekmeye çalışan yine bizim Türkiye'miz. Bakın bu çok önemli. Evet. Garantör ülke konusu ortaya atıldı. Dışişleri Bakanları seviyesinde bir heyet kuruldu ama maalesef arzu edilen sonuç alınamıyor. Utanç verici bir sahne bunlar. Tabii bu hani dedik ya, ölüm tuzağına mı acaba çekmeye çalışıyorlar insanları vesaire diye. Arka planına baktığımız zaman bu yardımları kimler dağıtıyor, neler, kim? ABD'nin paralı askerleri. Bu SRS. Evet efendim. ABD'nin paralı askerleri ve İsrail'le birlikte dağıtıyorlar. Bakın bir şey daha ifade Dilara Hanım. Çok zaman almak istemiyorum ama. Yani biz ABD seçimine odaklandığımızda bilmiyorum, belki Ali Hoca hatırlar. Diyorduk yani kim gelirse gelsin, ister Trump, isterse işte Kamala Harris gelse bile ABD'nin İsrail politikasının değişmeyeceğini öngörmüş. Aynen. Ve maalesef haklı çıktık. Bakın maalesef diyorum. Hiçbir şekilde başka yerlerdeki, dünyanın başka lokasyonlarındaki krizlerde farklı tutum sergileyen ABD, o işte malum lobisiyle birlikte bu katliamı dünyanın gözü önünde gerçekleştirmeye de devam ediyor. Yani şimdi bakın Netanyahu ABD'de dönmedi diye hatırlıyorum ben. Henüz dönmedi. 8 Temmuz işte oralarda olduğunu biliyorum. Büyük bir ihtimalle de saldırı planları hazırlanıyordur. Onaylanıyordur şu anda belki. Evet. Yani önümüzdeki günlerde biz Gazze'yi daha çok konuşuyor olabileceğiz. Onu öngörmek istiyorum. Tekrar zaten hiç gündemden düşmedi de 7 Ekim'den daha bu yana şiddetle artıracak daha çünkü. şiddetli.